İlk cenazeni yıkarken ne hissettin? Kadın cenazelerini siz mi yıkıyorsunuz? Yıkama esnasında canlanan oldu mu? İntihar eden, ormanda yaklaşık 49 gün asılı kalan bir cenaze vardı. Şunu diyebilirim ki Türkiye'de insanların %90'ının yanlış bildiği bir şey var. Pamuk meselesi. Vücudunun neredeyse tamamı kapkara olmuş. Üzerinden artık kurtların döküldüğü bir cenazeydi. Peki daha önce bu zor şartları atlatamayıp mesleği bırakan oldu mu? Tekin Aras ben. Yaklaşık 6 yıldır cenaze hizmetlerinde görev yapan birisiyim. Bu görevin belli bir süresinde gassallık yaptım. Gassallık yaptıktan sonra cenaze imamlığına geçiş yaptım. Beni diğer cenaze imamlarından ayıran şey de aslında bu. Ben gassallık yaparak cenaze imamlığına geçtim. Ve benim gibi gassallıktan imamlığa geçen yaklaşık 5 ya da 6 kişi en fazla vardır. İlk cenazeni yıkarken ne hissettin? İlk cenazemde stajyer olarak başladık. Neyle karşı karşıya kalacağımızı bilmiyorduk. Basketbolcu bir cenaze gelmişti. Yurt dışında ameliyat olmuş. Ameliyat masasında da vefat etmiş. Psikolojik ben kendimi hazırlayarak girmiştim oraya ama cenazenin ölüm şekli ve durumu beni çok ürkütmüştü. Çünkü cenaze ameliyat masasında vefat ettiği için, vücudu da çok fazla şiştiği için cenazeyi dikiş atmadan üzerine bir jiletin çekerek getirmişlerdi. Ve o jiletinden iç organlarının neredeyse tamamı gözükebiliyordu. Sağa sola çevirme konusundaki o zorluk falan içeriden çıkacak duruma gelmiştim. Yani çok zorlanmıştık. Yıkamakta en çok zorlandığınız cenaze hangisiydi? İntihar eden, ormanda yaklaşık 49 gün asılı kalan ve bize gelmesi yaklaşık 55 günü alan bir cenaze vardı. O kadar uzun süre ormanda kalmıştı ki vücudunun neredeyse tamamı kapkara olmuş. Teneşire koyduğumuzda üzerinden artık kurtların döküldüğü bir cenazeydi. Tabii bu kadar uzun süre kalan bir cenaze görüntü olarak ürkütücü olduğu gibi koku olarak çok ciddi anlamda insanı zorluyor. Tabii maskelerin üzerine gül suyu, kolonya vesaire döküp kalın maskelerle her ne kadar içeri girsek de kokuyu hiçbir şekilde bastıramıyor. Bu cenazeler insanı çok zorluyor. Zaten bu mesleğe ilk başladığımda bu koku muhabbetinden kaynaklı yaklaşık 11 kilo vermiştim. Çünkü ağır geliyordu. Gittiğim zaman evime yemek yiyemiyordum yani. Sürekli cenazeyle ve ölümle iç içesiniz. Peki bu durumla nasıl baş ediyorsunuz? Biz bu görevin öncelikle imani bir mesele olduğunu, dini bir hizmet olduğunu, farz olduğunu bilerek bu işe başlıyoruz. Onun dışında da karşılaşmış olduğumuz belli zorluklar var. Bizlere belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis etmiş olduğu psikologlar vardır. Her bölgenin kendisine ait psikologları vardır ve belli günleri vardır. Gelip seninle konuşurlar, anlatırlar, dertlerini dinlerler, yön gösterirler, yardımcı olurlar. Bu konuda böyle karşı karşıya kalıyoruz. İmani durum olmasıyla, ailelerimizin desteğiyle üstesinden geliyoruz. Peki daha önce bu zor şartları atlatamayıp psikolojik olarak bunalıp mesleği bırakan oldu mu? Yani psikolojik bir etken midir bilmiyorum ama bazen belli bir süre çalıştıktan sonra planladığı kadar kalamıyor. Sebebi işte bu anlatmış olduğum zorluklardır. Mesela cenazenin kalp krizi geçirmiş ama zorlanmış can verirken belli oluyor mesela. Bu cenazeler insan sürekli gördüğü zaman kendi ölümünü düşünür. Kendi annesinin babasının ölümünü düşünür. Bu düşünceler insanın bazen rüyasına girer, insanı zorlar. Bu sebeple belli bir süre çalıştıktan sonra devam etmeyen çok arkadaşımız var. Bazısı dışarıda insanların, mesela biz bir otobüse bindiğimiz zaman ya da bir ortama girdiğimiz zaman ne iş yapıyorsun? Hoca diye tanıtırlar mesela. Cenaze imamıyım dediğin zaman adam koltuğunu değiştiriyor mesela bazen. Ya da otobüste yanındaysa kalkıp gidiyor. Özellikle yaşlar bu durumdan çok korkarlar. İşte bu dışarıdan bir mahalle baskısı da oluyor. Bu sebeple bu işin sonunu getiremeyen çok arkadaşımız oldu. Peki daha önce çocuk cenazesi yıkadınız mı? Beni en çok zorlayan bu meslekte çocuk cenazeleridir. Psikolojikmen hazırız. Evet, çocuk, yaşlı, genç, trafik kazası vesaire her türlü cenazeyle karşı karşıya kalacağız. Bu bilgiye vakıfız ama bir gün bir trafik kazasından gelen bir çocuk cenazesi. İşte o kolunun, vücudunun sağa sola çevrilirken bağlarından ayrı hareket etmesi beni çok etkiledi. O günden sonra yani nasıl bir fırsat kollarımda çocuk cenazesi yıkamam ya da çocuk cenazesi defnetmem diye hep kaçmaya çalıştım. Çünkü bana çok zor ve ağır geliyor çocuk cenazesi. Kadın cenazelerini siz mi yıkıyorsunuz? Kadın cenazelerini kadınlar yıkıyor. Bilinen bir yanlış var burada. Kadın cenazelerini kadınlar yıkar, erkek cenazelerini erkekler yıkar. Bu yanlış bilinen bir şey.
Bunu bilsin herkes. Kimsesiz cenazelere ne oluyor? Kimsesiz cenazeler normal vatandaşlar gibi defin ediliyor. Bu artık bir görev gibi olmuştur. Kurumun içinde kimsesiz cenaze geldi söylemi duyulduğu zaman o an müsait olanların hepsi cenazeye koşar. Yani bununla alakalı enteresan bir olay yaşadım. Nijer'den gelen bir Müslüman kardeşimiz Umre'ye gitmek için İstanbul'a geliyorlar. Buradan Umre'ye gidecekler. 2 tane bayan, biri yaşlıca kalp krizi geçiriyor, vefat ediyor. İşlemler bizim burada oluyor. Cenazeyi de görevli olarak ben gittim. Kimsesiz cenaze, sahibi yok, yakınları yok deyince hemen bizden 2-3 tane güvenlik geldi. Ondan sonra onlar o sırada başka cenaze gelince cenazeyi mezarlığın oraya bırakıp gittiler. Toprak atacak hiç kimse kalmadı. Durumu böyle görünce sarığımı, cübbemi çıkarttım. Beraber okurken toprak atmaya çalıştım. O esnada bir baktım, mezarların başına su dökmek için bekleyen küçük çocuklar olur ya. Onlar sularını bırakıp onlar da toprak atmaya başladılar. Ve hatta şöyle bir şey oldu. Mezarlığın kapısında duran engelli bir kardeşimiz, bu kardeşimiz sürünerek geldi, aldı küreği, o da bizimle beraber toprak atmaya başladı. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Ben o esnada şunu düşündüm. Cenab-ı Hak hiç kimseyi sahipsiz bırakmıyor. Kendi askerlerini gönderiyor diye düşündüm. Hiç kimse kimsesiz kalmıyor aslında. Yeter ki iman olsun. Daha önce cenazede şiddete maruz kaldığınız oldu mu? Olmadı. Bizim cenaze sahipleriyle olan irtibatımız bir doktor hasta ilişkisi gibi çok fazla bu seviyede ilerlemiyor. Sarık cübbeyi giydiğin zaman sana ekstra bir imandan kaynaklı olan bir saygı gösterirler. Bu konudan kaynaklı biz hiç cenazede bu durumla karşı karşıya kalmadık. Mesela şoför arkadaşlarımız bu durumla bazen işte sen beni takip et, o beni takip etmesin gibi konularla karşı karşıya kaldığı için tartışmalar doğuyor. Ama bizimle alakalı bir şiddet olmadı. Ben şahsen kendim yaşamadım. Cenazede hakkımı helal etmiyorum diyen oldu mu? Oldu. Bu birçok arkadaşımızın başına gelmiştir. Bizim de başımıza geldi. Benim başıma ilk geldiği zaman bir afalladım böyle. Çünkü eğitimlerimin arasında hiç böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadım. Birden birisi helal etmiyorum deyince ne diyeceğimi unuttum. Aklıma gelmedi. Cenazenin 1. derece yakınlarından çocukları vardı. Çocuklarıyla yan yana getirdik. Ne hakkınız varsa bunlarla beraber helalleşebilirsiniz. Yani burası hesaplaşma yeri değil, helalleşme yeridir derler bizim hocalarımız hep. Hesabı orada değil de cenaze defninden sonra yaptırırız, yan yana getiririz. Helalleşme durumu bu şekilde devam eder. Cenazede hiç hurafe ve batıl inançlarla karşılaşıyor musunuz? Karşılaşıyoruz. Bizlerin aslında cenaze imamı olarak en çok zorlanmış olduğu konulardan bir tanesi de bu hurafelerle ilgili konular. Mesela yine başıma gelen bir olay. Cenazelerin üzerine, tabutların üzerine eğer erkek ise havlu atılır, kadın ise başörtü atılır. Bunu biz sorduğumuz zaman şöyle açıklarlar. Cenazenin kadın mı, erkek mi olduğu belli olsun diye. Bir tane bayan kardeşimiz cenaze defin işlemi bittikten sonra seslendi diğer vatandaşlara. Tabutun üzerindeki örtüyü getirin, başına bağlayacağım dedi. Bu sürekli gördüğümüz bir şey olduğu için artık normal karşılıyoruz, bir şey de diyemiyoruz. Bir tanesi oradan şunu söyledi. O başörtünün yetim birine verilmesi gerekiyor. Ben de dinliyorum. Yetim birisine verilmesi gerekiyor. Onu vermedikleri için kendi başındaki örtüyü çıkarıp oradaki tabuta bağladı. Tahtaya bağladı. O kadar çok değişik oldu ki benim için. Söyledim, ablacığım ne yapıyorsun sen dedim. Bak Allah'ın emridir, farz başını örtmek. Bu hiçbir ibadet maksadı yoktur. Onu buna nasıl tercih edersin dedim. Bizde bu şart, bunu yapmamız lazım dedi. Benim için çok şaşırtıcı ve çok üzücü bir olaydı bu. Gayrimüslim cenazelerini siz mi yıkıyorsunuz? Hayır, biz yıkamıyoruz çünkü gayrimüslim cenazeleri kendilerine ait yerler vardır. Mesela her dinin kendi yıkandığı alanlar. Türkiye'de bu çok, İstanbul'da çok. Biz sadece Müslümanların cenazelerini yıkıyoruz. Onlar kendi bölgesinde çalışan insanların olduğu yere gider, orada yıkanırlar. Daha önce başı gövdesinden ayrılmış bir cenaze yıkadın mı? Ya cenaze bize geldiği zaman başı gövdesinden ayrılmış bir şekilde gelmiyor. Çünkü bizden önce her zaman adli tıpa gider, otopsiye gider. Yani o durumla karşı karşıya kalmış cenazeler incelenir. Nasıl oldu, bu olay nasıl yaşandı diye. Bu sebeple kalın iplerle örülmüş
aslında kopmuş ama birbirine dikilmiş cenazelere denk geldim ben. Bu şekilde cenazeler gördüm ve yıkadık. Gusül abdesti olmadan ölen birine ne oluyor? Diyelim ki böyle bir durumla karşı karşıya kaldı ve vefat etti, öldü. Yıkanır. Önce normal abdesti, sonra gusül abdesti verilir, yapılır. Ama bir insan bilinçli bir şekilde özürsüz, cünüp dolaşıyorsa, özürsüz bir şekilde bunu yapıyorsa, bunun zaten durumu kötü. Yıkama esnasında canlanan oldu mu? Şöyle bir durum oldu. Biz uzun yıllardır gassallık yapan bir abimizden hem işi öğrenirken hem de beraber çalışırken bir vatandaş bize şöyle bir soru sordu. Hocam uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Hiç dirilen, canlanan gördünüz mü dedi. Hoca efendi dedi ki tabii gördüm dedi. Ben de ilk kez böyle bir şey duyduğum için şaşırdım. Ben de merakla bekledim tabii. Hocamız dedi ki abi dedi nasıl oldu? Dedi birden teşhirden kalktı, ben yatırdım. Bir daha kalktı, bir daha yatırdım. Bir daha kalktı, bir daha yatırdım. Vatandaş dedi ki sonra da uyandım işte dedi. Tabii vatandaş cenaze yıkama yerindeyiz. Bir gülmeye başladı abi, kahkahalarla dışarı çıktı. Dışarıda cenaze yakınları var. Kahkaha atıyor. Ben de şaşırdım kaldım. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu diyebilirim ki Türkiye'de insanların %90'ının yanlış bildiği bir şey var. Pamuk meselesi. Bize genelde sorarlar hocam nasıl oluyor bu iş ya pamuk falan filan espri yaparlar. Aslında meselenin gerçeğini bilmedikleri için bu konuya girerler. Hatta şuna şahit olduğumu bilirim yani gassallık yaparken mesela bu konuyu yanlış bildiğini insanların birebir şahit oluyorsun. Mesela ben çeviriyorum cenazeyi. Diğer arkadaşımız da işte pamuğu kefenin üzerine koymak için aldığı zaman cenaze sahibi orada bizi yıkama esnasında görürler ya hemen arkasını dönüp ben bakmayayım diye düşünür. Çünkü onun pamuğun tıkandığını düşündüğü için biz uyarırız söyleriz abi sizin zannettiğiniz gibi değil. Pamuk tıkanma şekliyle olmuyor. Sadece altına seriliyor. Söyleriz bir rahatlar. Ha böyle miydi? Bu tepkiyi ben çok kez görmüşümdür. Şu anda bence çok aydınlatıcı oldu. Bu konu Ben de şaşırdım. inşallah faydalı olmuştur. Mesleğin sana bir şey kattı mı? Bu durum bana çok şey katıyor çünkü biz sürekli cenazelerin başında bekliyoruz mesela. Cenazenin yakını geldiği zaman Ahmet nerede, Mehmet nerede, Murat nerede, Ayşe nerede, Fatma nerede diye sormuyorlar da cenaze nerede, cenazeyi nereye götürdünüz, cenaze geldi mi diye soruyorlar. İnsan öldüğü vakit ismi bile yitiyor, ismi bile gidiyor. Bununla alakalı hadis-i şerif Efendimiz özellikle şunu söyler. Ağzınızın tadını kaçıran ölümü çokça anın. Biz sürekli ölümün içindeyiz. Elimizden geldiği kadar ibret almaya çalışıyoruz. Ve bir de şöyle bir hadis-i şerif vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişi öldüğü vakit onu 3 şey takip eder. Defnolunduktan sonra 2 şey geri döner. 1 şey kalır. Geriye dönen malı, mülkü, evlatları, dostları, sevdikleridir. Onunla beraber kalan ise amelidir. Rabbim inşallah razı olacağı şekilde ameller işleyerek huzuruna varabilmeyi nasip eylesin.